Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda üçgen şaldan yine bir altıgen hırka uyarlaması yapacağım. Modelin adı kırlangıç yuvası ve iki balık sırtı arasını döne döne örerseniz de güzel bir şal elde edebilirsiniz. Sargılı koton iplik kullanacağım. 100 gram 350 metre uzunluğunda, kalınlığını o şekilde ayarlayabilirsiniz. 2,5 milimetrede tığ ile öreceğim. Zincir çekerek başlıyorum. Önce bir kılavuz düğüm attım. Devamında 6 zincir çekiyorum ve birinci zincire ilmeğimi kaydırıyorum. Üç zincir çekiyorum. Zincirin yanına 2 tane ikili trabzan ekliyorum. Toplam trabzan sayım 3. 2 zincir çekiyorum araya. Yine halkanın içine batıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Devamına 2 zincir çekiyorum. Halkaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Toplam 5 oldu ve son kez 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüp trabzan grubu sayısını 6 olarak tamamlamış oluyorum. Geçişleri yarım köşe olarak yapacağız. Tığ ip doladım. 3. zincire battım. 3 ilmeği bir seferde çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden boşluğa batıp önce 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, sonra yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşelerimizi oluşturacağız. Toplam 6 tane bu şekilde balık sırtı olacak. Yine araya 3 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sefer daha yapalım. Sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve yarım ördüğüm köşeme kadar kalan 2 boşluğum var. Bunlara da balık sırtlarını ördükten sonra 3 zincir çekip yarım ördüğüm köşeme 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi dolayıp yine 3. zincire batıyorum ve 3 ilmeği ilmek kaydırmayla bir seferde çıkartıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Zincirin hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına batıyorum 2 zincirlik boşluğa. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine örmeye devam ediyorum. 6 köşe ve 6 kenarım oluyor böylece. Yarım ördüğüm köşemin içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi dolayıp 3. zincire batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 4. sıradayım. 2 tane ikili trabzan örüyorum hemen yanına. 3 zincir çekiyorum. Ve trabzanın üstüne batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bakın bu şekilde. Tek trabzanların hepsinin üzerine üçer tane trabzan örerek devam ediyorum. Sıra sonunda yine 3 zincirimi çektim. Yarım köşemin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığımı doladım. Başlangıç zincirinde yine ilmeğimi kaydırıp 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 3 trabzanın ilkine ön gövdeden batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine tığıma ip dolayıp ikinci trabzana ön gövdeden batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve yine aynı trabzana, ikinci trabzana batıp bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü trabzana ön gövdeden batıp yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 olan trabzan sayım 3 artı 3 6'ya çıktı burada. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Köşe noktama battım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Ve 4 zincir, yarım köşenin içine 3 tane ikili trabzan örerek sıramı bitiriyorum. Tığ ipi doluyorum ve yine başlangıçtaki 3. zincire batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen zincirin yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanım var. Ön gövdeden batarak üçüne birer tane, toplamda 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum ve sol taraftaki 3 trabzana ön gövdeden batarak yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine köşe noktama battım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir,
3 tane ikili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. 4 zincir çekip yarım köşemin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığ ipimi doladım. 3. zincire ilmeğimi kaydırdım. 3 zincir çekerek yeni sırama başlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım 3 trabzanıma yine ön gövdeden batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. 3 zincire değil, alttaki 2 zincirdeki boşluğa batıp tığa 7 sefer ip dolayarak uzatıyorum. Yani battım, ip doladım, uzattım. Battım, ip doladım, uzattım. Battım, ip doladım, uzattım. Bunu 7 sefer yapıyorum. 7. seferin sonunda tüm ilmeği bir seferde çıkartıp bir zincirle fıstığımı sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum ve devamındaki 3 trabzana ön gövdeden batarak yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna batıp bir üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşe noktasına batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda yarım köşeme 3 tane ikili trabzan örüp tığa ip dolayıp 3. zincire ilmek kaydırarak sıramı bitiriyorum. 3 zincirle yeni sıraya başlıyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekip tek duran trabzanın üstüne yine bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanım var. Ön gövdeden batarak yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi burada alt sırada ördüğümüz fıstığın sağ ve solundaki boşluklara yine fıstık öreceğiz. 2 zincir çekiyorum. Sağdaki boşluğa tığ ip dolayıp batıyorum, uzatıyorum. Tığ ip dolayıp batıyorum, uzatıyorum. İşlemi 7 sefer tekrarlıyorum. Tıpkı altta yaptığım gibi 7. seferden sonra ilmekleri toplayıp bir zincirle sabitliyorum. Araya 2 zincir çekip yine aynı işlemi sol taraftaki 2 zincirlik boşluğun içine yapıyorum. Fıstıkların ne kadar dolgun durmasını isterseniz tığınıza ipi o seferde dolayın. Yani 4, 5, 6, 7, 8 diye gider. Dolgun durmasını istediğiniz sayıya göre, görüntüye göre değişir. 2 zincir çekiyorum. Devamındaki 3 trabzana ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Trabzan üstüne bir ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşe noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Şimdiden sonra yuvanın eksiltmelerine başlayacağız. Yarım ördüğüm köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığ ip doluyorum. 3. zincire ilmek kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sıraya başlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve yine trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 3 trabzanıma ön gövdeden batarak yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum.
2 fıstığın arasında kalan 2 zincirlik boşluğa yine 7 sefer ip dolayıp batarak 7'li bir fıstık örüyorum. İlmekleri bir sefer çıkarttım, zincirle sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum ve soldaki 3 trabzana ön gövdeden batarak yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Trabzanın üstünde bir ikili trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve yine 2 zincirlik boşluğa köşe noktasının ortasına batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüye bakalım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yarım köşemin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi dolayıp başlangıçtaki 3. zincire batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum ve bir trabzanın üstüne 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada sağ ve sola yine birer tane dilim başlayacağız. 5 zincirimi çektim. Şimdi birinci trabzana ön gövdeden battım, üçlü trabzan ördüm. İkinci trabzana ön gövdeden battım, üçlü trabzan ördüm. Üçüncü trabzana ön gövdeden batıp tığ 2 sefer çıkarttım. Tığda 2 ilmeğim var. Yine dördüncü trabzana aynı işlemi yaptım. Tığdaki ilmekleri bir seferde bitirdim. Ve burada üçüncü ve dördüncü trabzanlara bitirme işlemi uyguladım. 5 ve 6. trabzanlara ön gövdeden batarak birer tane üçlü trabzan ördüm. 5 zincir çekiyorum. Buradaki tek trabzanın üstüne yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum köşe noktasına. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yan tarafta bir kez daha göstermek istiyorum burayı. Beş zincir çekiyorum. Bir tane trabzanım var. Üstüne 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Birinci ve ikinci trabzanlara ön gövdeden batarak birer tane üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü ve dördüncü trabzanlara yine ön gövdeden batıyorum. Bunları son ilmeklerini örmeden bırakıyorum. Ve tığdaki ilmekleri bir sefer çıkartarak iki trabzanı teke düşürüyorum. Kalan 5. ve 6. trabzanlara yine ön gövdeden batarak üçlü trabzanlar örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Buradan artık 2 sıra daha örerek örneği bitireceğiz. Yarım ördüğüm köşeme geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığ ip dolayıp 3. zincire ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Birinci trabzana ön gövdeden batıp 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İkinci trabzana ön gövdeden batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekip yine ikinci trabzana ön gövdeden batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü trabzana
ön gövdeden batarak 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Birinci trabzana ön gövdeden battım. Bir tane üçlü trabzan ördüm. 2, 3 ve 4. trabzanlara ön gövdeden batıyorum. Bakın bu ikinci trabzanım. Yarım ördüm. Üçüncü trabzanım. Bu şekilde battım. Yarım ördüm. Dördüncü trabzana battım. Yarım ördüm. Tığdaki ilmekleri bir sefer topladım. Ve 5. trabzana ön gövdeden batıp bir tane üçlü trabzan ördüm. Şimdi yine 5 zincirimi çektim. Birinci trabzana ön gövdeden battım. 2 tane üçlü trabzan ördüm. İkinci trabzana ön gövdeden battım. Bir tane üçlü trabzan ördüm. Araya 2 zincir çekip ikinci trabzana ön gövdeden batarak bir tane, üçüncü trabzana ön gövdeden batarak 2 tane üçlü trabzan ördüm. 5 zincir çekiyorum ve köşe noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda yine yarım ördüğüm köşeye 3 tane ikili trabzan örüp tığ ipimi doluyorum ve başlangıçtaki 3. zincire batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanım var. Ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Soldaki 3 trabzana yine ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. 3 tane trabzanım kaldı. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzanı ön gövdeden batıyorum. Yarım trabzanlar örüp tığdaki ilmekleri toplayarak burada kırlangıç yuvamı kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3 trabzana ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Soldaki 3 trabzana yine ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine köşenin orta noktasına batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Modelimiz burada aslında bitti. Şimdi bakın şuradaki tek yumurtayı yaptığımız, tek fıstığı yaptığımız sıradayız. Sağ ve soldan birer tane şerit ekleyeceğiz. Bu sırayı da birlikte örelim ve sonra devamını artık sizin yapabileceğinizi düşünüyorum. Yarım ördüğüm köşeme yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İpimi doladım. 3. zincire ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna battım. Bir tane üçlü trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. Ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve 3 zincirle oluşturduğum değil, 2 zincirle oluşturduğum boşluğa batıp bir alt sıradaki boşluğa batıp yine tığa 7 sefer ip dolayıp uzatıyorum burada ve 7'li bir fıstık oluşturuyorum. Tığdaki ilmekleri bir seferde çıkartıp
Bir zincirle sabitliyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve 3 trabzana ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç zincirimi çektim. Bir tane üçlü trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. Sağda duran 3 tane trabzana ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve bir alt sıradaki 2 zincirlik boşluğa batıp 7 sefer ip uzatarak 7. seferde tığda biriken ilmekleri bir seferde örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 zincir daha çekip sol taraftaki trabzanlara ön gövdeden batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir boşluğuna bir üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşe noktasına yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burası artık 7. sıranın aynısı. 7'den sonraki sıraları yine takip ederek sağdan soldan yine belirli aralıklarla yeni yuvalar ekliyoruz ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. İkinci videoda beden ayarlama, kol birleştirme, yaka örme ve sırt kısmının birleştirilmesi ile alakalı bilgiler olacak. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.